İyi geceler. 2 Temmuz 2025. Umarım herkes iyidir. Bu gece sizinle küçük ama değerli, kıymetli bir hikayeyi paylaşacağım. Bahadır diye ben bahsetmiştim ama küçüğümüzün adı Utku Alp Bahadır. Utku Alp'le ilgili annesi İlknur Hanım hikayelerini paylaştı, yaşadıklarını anlattı bize WhatsApp'ta. Ben aklımda kalanları paylaşacaktım ama yine de eksik kalsın istemiyorum. Size okumak istedim. Yani 4 yaşındayken, şu anda 4 yaşında Utku Alp, annesinin yaşadıkları, süreçleri, teşhisinin nasıl koyulduğu, böyle kısaca paylaşmak istiyorum. Çünkü ben Alp'i duymadan önce biz böyle işte yetişkinler, gençlerimiz var arada, orta yaş grubu var. Hep bir şeyleri paylaşıyoruz arada, birbirimizi anlayabiliyoruz ama gerçekten bunu yaşayan, CIDP hastalığını veya da GBS'yi yaşayan çok küçük yaşta çocukların, küçük meleklerin olduğunu da açıkçası hiç düşünmemiştim. İlknur Hanım'a teşekkür ederim bunu paylaştığı için. Belki sizin vesilenizle, belki birçok anne babaya da siz bir fayda vereceksiniz. Onlar izleyecekler. İnşallah hep birlikte Utku'nun iyileşme sürecine de şahit oluruz. Onları da paylaşırız. Güzel günler görsün inşallah. Hep birlikte görelim. Evet, okumaya başlıyorum. İlknur Hanım'ın yazdıkları. Ben oğlumun hikayesini anlatayım size. Detaylı anlatma fırsatı bulamadım hiç çalıştığım için. Biz Kırşehir'de yaşıyoruz. Oğlum Utku Alp şu anda 4,5 yaşında. Doğuştan besin alerjisi olan bir bebekti. Alerji dışında gayet sağlıklı yürüyen, koşan bir çocuktu. Hiçbir gelişim geriliği yoktu. 2023 Ocak ayında, yani 3 yaşına girdiğinde ayağında hafif bir içe basma fark ettim. Ortopedi doktoruna gittik. Asil tendonu gerginliği dedi ve fizik tedavi önerdi. Yürümesinde sıkıntı yoktu ama içe basmaya alışsın istemedim. Fizik tedavi başlandı. 1 ay boyunca her gün. Ama ilk günden itibaren yürümesi düzelmek yerine bozuldu. Fizik tedavi doktoruna bunu söylediğimde kasları çok esniyor, normal, zamanla düzelir dedi. Ama çocuğum hiç yürümek istemiyordu. Sürekli ağlıyordu geceleri. Uykudan kalkıp bacaklarım ağrıyor diyordu. Ben de kas ağrısı olduğunu düşünüp masaj yapıyordum. Şubat ayında fizik bitti ama yürümesi hiç düzelmedi. Tabii 3 yaşında olduğu için tam tarif de edemiyor ne sıkıntısı olduğunu. Haziran ayına kadar bekledik. Yani Şubat'tan Haziran ayına kadar bekliyorlar. Ama yürümesi inanılmaz bozuldu. Titremeler başladı. İnce motor becerileri kayboldu. Temmuz ayında Kayseri Tıp Fakültesi'ne nörolojiye götürdük. Önce kas hastalığından şüphelenildi. Hemen yatış yapıldı, tetkikler yapıldı. EMG'de nöropati çıktı. Diğer tüm tetkikler, genetik taramalar temiz çıktı. Alerjiden kaynaklı, ilaca bağlı anafilaksi geçirdi hastanede ve yoğun bakımda kaldı birkaç gün. Sonra CIDP teşhisi konuldu ve direkt İVİK başlandı. Ağustos ayında İVİK başlanmış. İlk 2 ay ayda bir İVİK aldı. Sonra yetersiz olduğu düşünülüp 3 haftaya düştü. Yürüyemiyordu ancak emekliyordu. İVİK almadan önce böyleymiş. Yürüyemiyormuş ancak emekliyormuş. Emekliyordu. 6 ay boyunca İVİK aldık ama konuşması bozuldu. Emeklemesi geriledi. Elini kolunu kaldıramaz oldu. Hastalığı epey ilerledi. İVİK aldığı süreçte ağrıları azaldı. Ağrı tariflemesi kesildi. Ancak titremeleri devam ediyordu. Gözle görülür bir iyileşme görmedik. Yani 6 ay boyunca İVİK alınmış ve iyileşme yok. Sadece ağrıların biraz kesildiğini fark ediyor aile. Daha sonra bizi doktorumuz Ankara'da Haluk Aydın Topaloğlu'na yönlendirdi. Kendisine randevu alıp gittik. Rituximab alması gerekiyor dedi. Deyip Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Nöroloji Doktoru Profesör Doktor Deniz Yüksel'e yönlendirdi.
Hemen yatış yapıldı. Tetkikler güncel olduğu için bir EMG tekrarı yapıp rituximab başlandı. Şubat-Mart ayında haftada 4 kez rituximab aldık. Şu anda haftada 2 gün fizik tedavi alıyor. Çok sık aldıramıyoruz. Küçük olduğu için kendini kapatıyor maalesef. Konuşması bozuldu. Uzun cümle kuramıyor ama konuşuyor. İletişimde sıkıntımız yok. Kaba motor, ince motor çok geriledi. Bize bağımlı şu anda her konuda. Yürümesi bir odadan diğerine kadar ve destekli. Fizik tedavi, özel eğitim, dil ve konuşma terapisiyle toparlamaya çalışıyoruz. Umarım en kısa sürede oğlum ve hasta olan herkes şifasını bulur. Çok zor bir süreç. Hem psikolojik hem fiziki hem maddi. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Çok detay var. Sizi sıkmamak için kabaca toparladım. Ama sormak istedikleriniz varsa cevaplayabilirim demiş WhatsApp grubunda. Devam ediyor. Utku Alp benim ilk ve tek çocuğum, göz bebeğimiz. Böyle bir hastalıkla sınanmak psikolojik olarak o kadar etkiledi ki bizi. Artık kabullendik ama ilk zamanlar o kadar kızıyordum ki yürümek istemediğinde. Ama tanı alıp biraz araştırınca, küçücük yavrumun nasıl bir hastalıkla savaştığını öğrenince yaşadığım pişmanlığın tarifi yok. İyileşeceğine inancımız tam. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Ve bu gruptaki iyileşenleri duymak beni çok rahatlattı. Gerçekten psikolojik olarak çok kıymetli diyor. Çevremizde böyle bir hastalık yaşayan yok. Çok umutsuzdum. Umarım dediğiniz gibi olur. Damla'nın orada güzel bir ifadesi vardı. Herkes şifasını bulur. İknur Hanım çok teşekkür ederim. İnşallah güzel yavrunuz da şifa bulsun. Bu paylaştıklarınız ve onun geri dönüşleri, sizin iyi geleceğiniz diğer annelerin duaları sizin yavrunuza ve sizin gönlünüze ferahlık olsun inşallah. Utku Alp evet küçücük yaşta ve bizlerden rahatsızlığını tarif edemediği için, anlatamadığı için, yaşı küçük olduğundan dolayı bizden biraz daha belki zorlu bir süreç. Hem anne olarak siz öyle geçirmişsiniz, hem Utku Alp için kolay bir süreç olmamış muhakkak. İnşallah çok çok iyi olsun. Bu gece ona küçük bir masal okumak istedim. Siz de beğenirseniz, uygun görürseniz ona dinletirsiniz. Belki bir gece uykusu benden olmuş olur öncesinde. Ben de çocuklarıma okurdum. Bu gece bir masal seçtim. Az sonra göstereceğim. Bir de Utku Alp Bahadır. İsmine baktım. Sadece sözlük anlamına baktım. Sizinle de paylaşayım. Evet, bakıyorum. Utku ismi Türkçe kökenli bir isim olup zafer ve başarı anlamlarına geliyormuş. Genellikle savaş veya mücadelelerde elde edilen büyük başarıları ve zaferleri temsil ediyor Utku. Baktım, Alp'e baktım. O bildiğimiz savaşçı, yiğit kişi, cesur, cesaretli, gözü pek. Bahadır'a bakıyorum. Yine Türkçe kökenli, cesur, yiğit, kahraman. Tam isminin çocuğu olmuş. İnşallah büyüdüğünde de o başkalarına güç kuvvet olsun, umut olsun. Tüm kalbimle diliyorum. Duam sizinle. Şifalar diliyorum İknur Hanım. Evet, masalımızı diğer videoda koyacağım. Bu kısma yetişkinler içindi. Şimdi küçüklerimiz için Utku Alp buna öncü oldu. İhtiyacı olan başka küçüklerimiz olursa masal kısmında onlara dinletelim. İyi geceler.